Bunu sadece tavana kaynatıyoruz. Aynen. Komple yanlardan. Kaynak işlemi bittikten sonra tamam, bu malzemeyi C'nin içerisinden bu şekilde geçiriyoruz. C'nin içine geçirdikten sonra 4 tane cıvata takıyoruz M'yi buna. Bunu bağladıktan sonra elimizdeki profilimizi alıyoruz. Bu şekil 2 tane metrik 12 cıvatalarını yerlerine takıyoruz. İlk önce bu malzememizi alıyoruz. Sacım, tavanla yanlardan kaynak olacak şekilde kaynak yapıyoruz. Daha sonrasında bu malzemeyi yuvanın içerisine oturtuyoruz. 12-30 cıvatalarımızı alıyoruz. Yuvaya denk gelecek şekilde burayı ayrı çekeriz. Öyle bekleme. Tamam. Asım. İstersen o tarafa yatır. İstersen o tarafa yatır. Neyse. Şimdi bunu bu şekilde yukarıya gelecek şekilde buralardan kaynatıyoruz. Buradan da kaynatıyoruz. Tekrar bunu çeviriyoruz. Elimde bu aparatı tutacak profili burada geçecek şekilde tutturuyorum. Evet, bunu şu an tutturduğumuz şekilde siz oradan net görün diye Hasan bir dakika. Bunu bu şekilde tavana tutturuyoruz. Buralardan kaynayacak şekilde bu şekilde kaynayacak şekilde tutturduktan sonra tekrar ters çeviriyor. Bizim elimizdeki şu an bulunan bu C'yi tekrar burada 2 tane civata geliyor olacak şekilde tutturuyorum. Durdur abi. Dur. Elimizde 8-30 civataları bu göbeği buraya geçiriyoruz. Geçirdikten sonra bunun 5 adet metrik 8 civatalarını takıyoruz. Taktıktan sonra tabi burada bir önemli konu da bunun yatak. Yani bunun yatağı kesinlikle içeride kalmaması lazım. Alttan yukarıya takılma şekli budur bunun. Şimdi buradaki bir diğer konu da kama yatağı. Bunu yukarıdan aşağı gözümüzde bakıyoruz. Kama yatağına atıyoruz. Bıraktığımız zaman kendi bunu giriyor. eğer girmezse hafiften şu bölgeye çekişle Ve bunu aşağı düşürmemek için elimizde bu türde bir pul var. Bu pulu da buraya atıyoruz. Buradaki metrik 8 civatasına denk gelecek şekilde vidalıyoruz. Ve göbeği toplama işlemini bitiriyoruz. Ha. Başladı abi. Şu an burayı oluşturduktan sonra bunu ters çeviriyoruz.
Şu an bunu ters çevirdik. Elimizde böyle bir yarım aylar var. Bu yarım ayların görevi yarım ayları bu şekilde tutturuyoruz. Burada. Bunu tutturduk. Bu da bunun aynı şekilde karşısı var. Yani bu da burada aynı karşıya girecek şekilde. Bu motor 4 tane yarıklı yerleri var. Açı aparatını alıyoruz. Bu şekilde bunun üstüne geçiriyoruz. Bunu geçirdikten sonra elimizde cıvataları Metrik 8.30. metrik 8.30 geçirdikten sonra elimizdeki somunları altına pul koyacak şekilde tutturuyoruz. Buradaki bir önemli mesele de motor kapağının profilinin bağlanacağı yerin tam tersine gelmesi lazım. Yani karşılıklı olmaması lazım. Bu işlemi de bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Sonra bunu buraya tutturuyoruz. Şu şekilde. Bunu buraya tutturduk. Sonra bunun da aynı şekilde burada cıvatayı buraya takacağımız bir yer var. Bu parçalar yarım aylar takıldıktan sonra bu hiçbir şekilde değmemesi lazım. Eğer değme yapıyorsa bak şu noktalardan oynanması lazım. Elimizdeki fan kanadı 3 tane bunun deliği var. Buraya yine giren metrik 8 cıvatalar var. Bunun kesinlikle yönü bu şekilde olması lazım. Bunu buraya bu şekilde girdirmemiz lazım. Bu şekilde olması lazım. Rahat olması lazım. 3 tane bunun cıvatasını deliklerden atıyoruz yukarıdan aşağı. Ve altında somunlarını tutturuyoruz. Burada bir dikkat edeceğimiz husus da bunun yönlerinin hepsi bu şekilde gelmesi lazım. Bütün yönleri bu şekilde olması lazım. Bu şekilde olması lazım. Buranın da bu şekilde olması lazım. Burada kapatma abi, devam et. Evet. Buradaki ve komple bunu şu an toplamış bulunuyoruz. Elimizdeki profili de bunu göstermek istedim. Burayı tavan olarak baz alırsak yine bitmiş bir şekilde buraları tekrar yukarıya kaynattığımızı farz sayıyoruz. Bu elimizdeki aparatı içine geçirip metrik 12 cıvatalarını bağladıktan sonra metrik 10 cıvatalarını bağlıyoruz. Bunu bağladıktan sonra bu açı aparatını buradaki 2 cıvataya bağlıyoruz. Bunu bağladıktan sonra
Redüktörü yukarıdan aşağı indiriyoruz. Redüktörün burasında 4 tane cıvata var. Önce o cıvataları bağlıyoruz. O cıvataları bağladıktan sonra yıldızımız var. Yıldızımızın göbeğini bağladıktan sonra redüktörün miline geçiriyoruz. Miline geçirdikten sonra metrik 10 cıvata var yıldızın ortasında. Onu da bağladıktan sonra çemberi fan herhangi bir sıkıntı olduğunda düşmemesi için sonrasında bu çemberi bağlamamız lazım. Ondan sonra fan kanatlarını doğru gelecek şekilde bağladıktan sonra çalıştırıyoruz. Yönüne bakıyoruz ve işlemini bitiriyoruz.